Merhabalar, ben Sami Aksu. MG4 konfor aracımla, eşimle ve kızımla beraber git gel 1000 kilometre, uzun yol ve 2 gün 2 gece araçta kamp deneyimimiz oldu. Nerelerde durduk, kaç kilowatt saat tükettik, bununla alakalı yine verileri aldım. Bir Excel dosyası da hazırladım. Öncelikle betterroadplanner.com sitesinden beraber nerelere gittim onları bir hızlıca anlatayım. Arkasından da yine Excel dosyasına beraber bakalım. Yani şunu da belirteyim, arabada kamp yapmak çok yani farklı bir deneyim. Bir de yani MG4 Comfort tamam geniş bir araç. Doğuştan elektrikli arabalar gerçekten içerisi çok geniş oluyor. Yani 3 kişiydik bir tık tabii sıkıştık. Yani her ne kadar doğuştan elektrikli bir araba içerisi çok geniş de olsa ya 3 kişi bir tık sıkışabildik. Ama 2 kişiye göre gerçekten çok ideal olduğunu düşünüyorum. Yani çok rahat bir şekilde yapılabilir. Tabii benim kızım da biraz deli yattığı için gece eli ağzımızda, ayağı başka bir tarafımızda olabiliyordu. Yani onun dışında herhangi bir problem yoktu. Gayet güzel uykumuzu aldık. Şimdi gelin Ebersy Road Planner'a geçiş yapalım. Nerelerde şarj yaptığımı burada göstermeyeceğim. Sadece gittiğim yolları göstereceğim arkadaşlar. Yani nerelere ulaştım, nerede konakladım onu anlatacağım. Excel dosyasında zaten nerede durduğum ve daha doğrusu nerede durduğum değil de hangi istasyonda durduğum ve ne kadar süre şarj yaptım zaten hepsini belirttim orada. Şimdi ilk duraklama yerimiz buradan İstanbul'a ulaştık. Feribot'ta bu arada karşıya geçiyoruz. Şurada bir veri kaybımız var. Telefonu muhtemelen bağlantısını kesmişim arabayla. İlk konaklama yerimiz burası. Burada B-Full şarj istasyonu vardı. Orada biraz şarj yaptım. Sonra sabaha kadar tüketimimiz oldu. İklimlendirmeyi açtım. Hava açığa çıktı. 24-25 santigrat derecede genelde kullandım. O ayarlarda kullandım yani. Ertesi güne geçelim. Ayın 5'i. Ayın 5'inde de işte gezeceğimiz yerleri gezdik. Sapanca, Ormanya güzel yerlerdi. İlk defa bir geyik gördüm diyebilirim. En azından yakından gördüm diyebilirim ilk defa. Kızım da çok sevdi, çok bayıldı. Sonra buralarda bir yerde sanırım burası olacak. Sefahat Lokantası Özdilek'te. Burada biraz fazla vakit geçirdik. Kızım gerçekten çok beğendi oyun alanlarını özellikle. Sonrasında tekrardan dönüşe geçtik ve şurada bir veri kaybım var. Eşim telefonu takmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam şarjı bitmişti. O takmıştı. Ee, ondan sonra evet ikinci konaklama yerimiz de burası. Şurada yine bir bağlantım kopmuş. Demek ki tam vardı bana çıkarmışım. Tuvalete mi koşacağım artık? Neye koşacağım bilmiyorum. Bu arada konaklama yerlerimizde hep tuvalete yakın yerlerde. Mesela Yasa tuvalet bu taraf girişi buradan da var. Şarj yerleri buradaydı. Ben bu tarafa durdum. Hemen şuraya park etmiştim. Hemen tuvalete girelim. Geri çıkalım. Yani bu da önemli gerçekten böyle bir durumda. Ondan sonra 6'ya gelelim. Ayın 6'sı pazartesi günü de evimize tekrardan dönmüş olduk. Şarj Manisa başlangıç %100 evimden şarj ettim ve maceraya başladık. 170 kilometre sonra %19'la bir yere ulaştık. ZES en pahalı bir de, bak kırmızılı işaretledim burada. En pahalıyla başladık. En ucuz da bitirdik bu arada yolculuğu. 92-50 dakikada şarj etmişim. Bu şekilde kullandık. O İstanbul'un orada Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir oksijeni durmuştuk. Araç kampını orada yaptık. Hatta B-Full'da şarj etmişim vardığımda. Sonra 98'den 52'ye %40'lık bir tüketimim var. Bu da herhalde bir 15-20 kW tüketim demek oluyor sabaha kadar. Güzel bir uyku çektik. Devam ettik yolculuğumuza. Tabii full'dan bir 13 dakika şarj etmişim. Bu arada burada önemli bir detay var. Buraya dikkat arkadaşlar. %41'den 85'e şarj etmişim. %24'ten 85'e şarj etmişim. İkisinin de süresi aynı. Bu nasıl oluyor? Ee, yani MG4 Comfort araçlarında Intelligent Battery Heating var. Yani pil ısıtma var. Pil ısıtma diye bir özellik var. Her elektrikli arabada var mı bilmiyorum ama benim aracımda var. Ben de burada bir 30 dakika öncesinde şurada düzeltiyorum. Şarj yerine varmadan bir 25-30 dakika öncesinde Intelligent Battery Heating yani akıllı batarya ısıtmayı açtım. Ve bataryam ısındığı için daha hızlı şarj etti. Yani istasyonu tam verimli kullanabildim. Aracımı daha doğrusu tam verimli kullanabildim. Yani bu önemli bir detay bilginiz olsun. Kışın çok işe yarıyor. Sonrasında ertesi günde araç kampı yaptığımız diğer yere az önce bahsettiğim yere Yasa diye sanırım. Yasa var tuvalete yakın olduğumuz yerden bahsediyorum. 95'ten 55'e %40'lık bir tüketim yapmışım.
Burayı da tabii niye %57'ye kadar geldi, niye %70-80 değil. Hemen telefonla hesap yaptım. Hani evime %5 ile nasıl ulaşabilirim, hangi şarja gelmem gerekiyor diye. E-Battery Road Planner kullanıyorum tabii bunun için. Fazla para vermemek için tabii bu da. Evime ulaştım sonunda. Bu da 2329 TL tuttu toplam burası. Eğer ki kilometre başına kamp dahil tüketim bu oluyor. Kampı düşersek, kampı çıkan kamp yapmadan eğer ben bu yolculuğu yapmış olsaydım 1.8 TL tutacaktı. Veriler bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. And I was worried. I was all torn up and nervous, 'cause I knew that you'd be gone. I knocked and crossed my fingers while I waited, and I couldn't hold the teardrops when I walked away alone. It's all over, it's all over. My heart echoed, it's all over. Every minute that you cry for her is wasted, don't you know? It's all over, it's all over. My heart echoed, it's all over. Stop your crying, turn around and let her go. I'd been running round in circles like a baby. I was in a daze because I loved you so I couldn't see. I was broken in a million little pieces.